Valorant çıktığında hepimiz heyecanlıydık. Oyun yeni, taze ve rekabetçiydi. Her maç farklı bir deneyimdi ve gerçekten eğleniyorduk. Ama zaman geçtikçe bir şeyler değişmeye başladı. Biz mi büyüyorduk, artık oyunu oynamaktan mı sıkılıyorduk yoksa gerçekten bir şeyler yolunda gitmiyor muydu? Maalesef ki gerçekten de bir şeyler yolunda gitmiyordu ve tam da bu noktada Valorant eski tadını kaybetmeye başlamıştı. Bu videoda Valorant'ı bugün neden eskisi kadar keyifli bulmadığımızı 3 maddede konuşmak istiyorum. Ben Dontachi, videoma hoş geldiniz. Madde 1. Toksik oyuncular. Oyunu beta'da oynayanlar hatırlar mı bilmem ama benim Valorant'a dair en sevdiğim dönemde beta zamanı. Sadece canlı yayınları izleyerek şansına bağlı olarak oyuna giriş hakkı sağlayabildiğim Valorant beta tam anlamıyla bambaşka bir deneyim sunuyordu bizlere. Öyle ki oyunda çok fazla oyuncu olmaması yüzünden genelde belirli insanlarla sürekli karşılaşabiliyor ve çoğu zaman yan yana oynadığınız insanlar rakip olarak karşınıza gelebiliyordu. Toksiklik yoktu, eğlence en üst limitteydi. Kısaca beta zamanı gerçekten bambaşkaydı. Peki Valorant çıktıktan sonra ne oldu? 5 yılda oyunun yapısı nasıl değişti ve bugün insanlar neden bu oyunu bırakma noktasına geldi? Aslında her şey oyuncu sayısının patlamasıyla başladı. O dönem küçük, birbirini tanıyan bir topluluktan oluşan Valorant kitlesi bir anda milyonlara ulaştı. Bu büyüme beraberinde iki şey getirdi. Rekabetin artması ve anonimlik hissi. Bir anda maçlara giren herkes artık birbirine yabancıydı. Kimse kimseyi umursamıyordu. Çok oyuncu gelmesi kötü müydü? Elbette ki hayır ama beraberinde rank kaygısı da doğdu. Oyunun eğlence tarafı rank kasmam lazım. Elo düştü, takımım hiçbir şey oynamıyor gibi cümlelerin arasında kayboldu gitti. İnsanlar artık oyuna girdiğinde istedikleri şey eğlenmek değil, kendilerini rakibe veya kendi takımına kanıtlama çabasıydı. Tabi bu kendini kanıtlama çabası da toksikliği körükledi. Bir de insanların rankları arttıkça egoları da aynı seviyede yükselmeye başladı. En iyi benim kaygısına giren oyuncular artık oyunu eğlenmek için değil bir günah keçisi aramak için oyuna giriş yapıyorlardı. Beta zamanında kimse kimsenin oyunculuk seviyesine takılmazdı çünkü ortada bir rank kaygısı veya bu kadar büyük bir kitle yoktu. Dediğim gibi herkes birbirini az çok tanıyordu. İşte tam bu noktada olaylar çığırından çıkmaya başladı. Artık her maç biri mikrofon açıp bağırıyor, bir günah keçisi bulup ona ana bacı küfürler yağdırıyor, bir diğeri sadece istediği karakteri oynayamadığı için maçı satıyordu. Takım arkadaşını suçlamak kendini korumanın en kolay yolu haline geldi. Yani toksiklik aslında durduk yere ortaya çıkmadı. Oyuncu sayısı arttı, rekabet arttı, beklentiler arttı, sabır azaldı, ego yükseldi, toksiklik kaçınılmaz oldu. Eskiden hepimiz aynı gemideydik, şimdi herkes birbirine düşmanmış gibi davranıyor. Ve işin kötü yanı bu durum oyun deneyimini sadece kötüleştirmekle kalmadı. İnsanların oyunu tamamen bırakmasına bile sebep oldu. Madde 2. Kadın oyunculara karşı olan tavırlar. Valorant şüphesiz ki sadece erkek oyuncuların oynadığı bir oyun değil. Elimizde net bir veri olmasa da bazı kaynaklara göre %30 ila 40 arası, bazı kaynaklara göre ise %20 ila 30 arası kadın oyuncu olduğu iddia ediliyor. Bu da azımsanamayacak kadar fazla kadın oyuncu ev sahipliği yapan bir oyun demek. Ancak bugün Valorant'ın en büyük problemlerinden biri de kadın oyunculara karşı olan tavırlar. Bu sergilenen toksik davranışlar sadece genel oyuncu kitlesine değil kadın oyunculara karşı da çok çirkin bir noktaya gelmiş durumda. Öyle ki maça bir kadın oyuncu geldiği anda olay tamamen değişiyor ve bu maalesef ki neredeyse her kadının her gün başına geliyor. Sadece ses açtığı için hedef haline gelen kadın oyuncular oyuna odaklanmak yerine saçma sapan yorumlarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ve bazı oyuncular bu yüzden mikrofon açmaya bile çekinir hale geliyor. Diyebilirsiniz bu insanlarla uğraşmamak için voice chat'i kapatabilir veya muteleyebilirler. İşte bu noktada böyle düşünen ve bana göre toksik oyuncularla aynı zihniyete sahip olan bu oyuncular için de şunu söylemek istiyorum. Bu kişiler bu oyunun bir iletişim oyunu olduğunu unutuyor. Ayrıca böyle yaptıklarında onca toksikliğin arasında verilen 1-2 infoyu duymadığı için ekstra hedef haline geliyorlar. Bu davranışlar da oyundaki negatifliği katlanarak arttırıyor. Çünkü bir kişi bile bu terbiyesizliği yaptığında o oyun maalesef kazanılmaz bir hale bürünüyor. Oyun daha başlamadan bile atmosfer zehirleniyor. Sırf bu nedenler yüzünden her gün yüzlerce kadının belki günü mahvoluyor, belki de oyunu bırakıyorlar. İşin ilginç yanı bu tür oyuncular kendilerini haklı zannediyor. Şaka yapıyoruz, abartıyorsun, espri işte diye geçiştirmeye çalışıyorlar. Hayır, bu bir espri falan değil. Bu insanların oyundan soğumasına, sessiz kalmasına, hatta oyunu tamamen bırakmasına sebep olan ciddi bir sorun. Kadın oyunculara karşı olan bu tavır hem rekabeti baltalıyor hem de topluluğun kalitesini uzun vadede düşürüyor. Kısacası Valorant artık sadece toksik davranışlarla değil, toksik bakış açılarıyla da savaşıyor. En azından biz savaştığını düşünmek istiyoruz.
Kendinize saygınız yoksa kadınlara olsun. Toksikliği bırakın, kadınlar da dilediğince eğlenerek oyunlarını oynasın. Madde 3. Skin fiyatlarının pahalılığı ve skin pazarı. Valorant'ın bugün oyuncuları ciddi bir şekilde yoran bir diğer konusu da skin fiyatları. Başlangıçta hepimiz heyecanlıydık. Animasyonlu silahlar, farklı efektler, finisher'lar derken Riot aslında skin konusunda gerçekten kaliteli işler çıkarıyordu. Ama zaman geçtikçe fiyatlar öyle bir seviyeye geldi ki artık insanlar skin almak yerine gidip oyunu almayı tercih edebiliyorlar. Gerçekten de bir düşünün. Bir bundle çoğu zaman neredeyse bir tam oyun fiyatına satılıyor. Yani kısaca bir bundle almak yerine gidip Battlefield 6 alabiliyorsunuz. Eğer bir bundle'dan tek bir silah almak isterseniz de onun fiyatıyla da gidip çok kaliteli indie oyunlar satın alabiliyorsunuz. Üstelik bu fiyatlara rağmen her ay yeni bundle geliyor ve sırf Finisher'da dans etme animasyonu var, inceleme tuşuna basınca ses çıkartıyor diye bir önceki ya bu çok pahalı dediğimiz setten daha da pahalı fiyata çıkıyor. İnsanlar oyunu daha eğlenceli ve keyifli hale getirmek için skin almak isteseler bile alamamaya başlıyor çünkü fiyatlar mantığın çok ötesinde, gerçeklikten uzak bir şekilde belirleniyor. Bu da doğal olarak oyunun keyfini etkiliyor. Skin almak bir lüks değil arkadaşlar. Skin almak bu tarz oyunlarda oyun kültürünün bir parçası olması gerekirken, yani eğlencenize eğlence katması gerekirken artık tamamen zengin içerik kategorisine girmiş durumda. Oyuncu kitlesinin büyük kısmı ise artık hiçbir şekilde bu fiyatlara yetişemiyor. Sonuç: oyun içerik anlamında zenginleşirken oyuncuların cüzdanı aynı hızda eriyor ve bu da Valorant'ın uzun vadede insanları soğutan faktörlerinden biri haline geliyor. Çünkü zamanında iyi kötü erişebildikleri bir içeriğe bugünlerde erişmek neredeyse imkansıza yakın hale gelmiş durumda. Peki şimdi sizlere soruyorum. Valorant'ta bir bundle almak mı istersiniz yoksa aynı fiyata Battlefield 6 mı satın almak istersiniz? Sanırım ben cevabınızı biliyorum ancak gene de yazın, tartışalım, konuşalım. Hatta bu maddeyi daha detaylı konuştuğum bir video daha yapmıştım. Dilerseniz o videoya da kanaldan erişebilirsiniz. Son madde. Peki Valorant çıktığında neden eğlenceliydi? Valorant ilk çıktığında her şey tazeydi ve her maç adeta bir sürpriz kutusu gibiydi. Küçük bir topluluk olduğumuz için çoğu oyuncuyu tanıyor, maçlarda karşılaştığımız insanlar hem dost hem de rakip olabiliyordu. Bu samimiyet oyunun en eğlenceli yanını oluşturuyordu aslında. O zamanlar herkesin amacı kazanmak değil, birlikte oynamaktan keyif almak ve yeni mekanikleri keşfetmekti. Her yeni ajan, her yeni silah ve her yeni strateji keşfettikçe bizi daha da içine çekiyordu. Ancak bugün baktığımızda anlıyoruz ki Valorant'ı özel kılan sadece oyun mekanikleri değil, aynı zamanda o dönemdeki topluluk ruhu ve herkesin eğlenceye odaklanmasıydı. Bugün Valorant'ta hala eğlenceli anlar yaşansa da o ilk heyecanı ve samimiyeti yakalamak imkansıza yakın. Oyunun kendisi aslında değişmedi ama topluluk artık daha büyük, daha stresli, daha toksik, daha egolu ve çoğu zaman daha rekabet odaklı. Bu yüzden beta dönemi gibi saf eğlenceyi bir daha yaşamak neredeyse imkansız. Uzun lafın kısası, Valorant eski tadını kaybetmesinin sebebi ne sadece oyunun değişmesi ne de bizim büyümemiz. Asıl sebep oyunun temelini oluşturan biz oyuncularız. Topluluk bozulduğunda oyun da bozuluyor. Ama unutmayın, bunu düzeltebilecek olan hiç umudum olmasa da gene bizleriz. Eğer sizin de eklemek istediğiniz maddeler varsa mutlaka yorumlara yazın. Bu videonun ikincisini yapmayı düşünüyorum ve fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Kick'te açtığım canlı yayınlarda hem sohbet ediyoruz hem de birlikte oyun oynuyoruz. Oraya da beklerim, link açıklamada. Kendinize iyi bakın, Don Tachi iyi günler diler efendim.